Endorfin doğal ağrı kesicidir. Endorfin üretmek için sadece beynine bir sinyal vermen yeterli. Bu sinyallerden en güçlüsü güneş enerjisi. Şu anda bir parkta oturdum, güneşin altında. Yüzümü ve gözlerimi güneşe çevirerek endorfin salınımını başlatıyorum. Bunun etkisi ağrılarım azalıyor ve kaynağını bilmediğim saçma ağrılar yok oluyor. Bu multiple skleroz hastalarında ve özellikle fibromiyalji hastalarında çok net olarak görülen bir durum. Fakat multiple skleroz daha özel bir durum, daha kısıtlı bir kitlede görünüyor. Çünkü akyuvarlar da olaya dahil oluyor ve hikaye detaylanıyor. Şu an multiple sklerozun tedavisi ya da yönetilmesiyle ilgili tıbbi tarafın yaptığı tek şey akyuvarları durdurmak. Ben bunu reddettim. Ben ilaç kullanmıyorum. Herhangi bir doktordan onay almadım ve bu önemli. Ben doktor değilim. Bir sürü araştırma yaptım. Ondan sonra baktım ki akyuvarlar bana lazım. Akyuvarları birazcık zayıflatırsam bile vücudumda saçma parazitler ya da değişik mayalar fazlaca çoğalıyor. Ondan sonra hikayemin geçmişini başta anlatmıştım zaten. Onu tekrar vurgulamayacağım. Fakat fibromiyalji hastaları, burası sizin için çok önemli. Ayağında çorapla uyursan ağrıların çoğalır. Her şeyi kontrol edip kusursuz bir akvaryumda yaşarsan ağrıların çoğalır. Çünkü beynine bir sinyal vermen gerekiyor. Bu sinyalin en basiti nefes. Burnundan derin nefes alacaksın. Mümkünse ağzından vereceksin, fakat burnun tıkanıyor ya da mevsim sebebiyle nefes almakta zorlanıyorsan dahi birine öfkelenmiş gibi burnundan nefesi gönder. Burnundan tekrar nefes al. Buradaki tetikleyici mekanizma hipofiz bezi denilen burnunun içerisindeki küçük bir algılayıcı. Bu aslında vücudumuzdaki tüm hormonları yöneten basit bir mekanizma. En azından biz insanız, tamam mı? Biz zekiyiz. Birazcık bu basit mekanizmaları alt etmeyi öğrenelim. Birinci kural, güçlü nefes alacaksın. Sabah uyandın mesela. Sabah uyandın, baktın ki ağrılar var. Ağrıları geçiremiyorsun ve bunların sonunun ne olacağını düşünüyorsun. Burayı atlayıp esas olaya gelelim. Ağrıları durduralım. Ne yapacağız? Burnundan olabildiğince güçlü nefes al. O güçlü nefes aldığın zaman sinüslerin içerisinden o hipofiz bezi uyarıldığı zaman güçlü nefes beynine diyor ki şimdi hareket edeceğiz. Şimdi uyanma saati. Bunun devamında da beyin yaşamak için gerekli önemli hormonları zaten salgılıyor, fakat endorfin hormonlarını atlıyor ya da onu salgılamasını engelleyen bir problem var. Multiple skleroz hastası olduğum için bendeki problem sinirlerin dış kılıfı ile ilgili. Bu seni ilgilendirmiyor. Ben bunu çözdüm zaten. Önce düzenli ve iyi bir diyetle yaşadığın zaman gerisi rayına giriyor. Fakat fibromiyalcideki durum birazcık daha kritik. Çünkü endorfin salınımı ya çok az ya da salınmayı engelleyen başka sebepler var. Bu sebeplerden en önemlisi vücudunu kusursuz bir ortamda yaşatma. Bırak soğukta üşüsün, bırak sıcakta bir 5 dakika 10 dakika yansın. Onun devamında ne oluyor biliyor musun? Beynin diyor ki sanırım bir terslik var. Biraz sakinleştirici salalım, endorfin. Beynin endorfin gönderdikten sonra birazcık işler rayına giriyor. Ve sadece bu ağrılarla ilgili değil, endorfin aynı zamanda diğer sinir sisteminin düzgün tetiklenmesini sağlıyor.
Yani sinirle ilgili her şey yoluna giriyor. Tabii %100 yoluna giriyor diye burada söz veremiyorum. Doktor değilim. Bilim adamı değilim. Sadece bir hastayım. Hastalığımı yenmiş ve hastalığımı alt etmiş bir hastayım. Burada ufak bir detay var. Bu hastalığın tedavisi yok. Tıbbi dünyada halen hastalığın ne olduğunu araştırıyorlar. Fakat benim bulduğum en önemli detay endorfin yetersizliği. Fibromiyalji hastaları gibi multiple skleroz hastalarında da endorfin yetersiz. Bunun sonucunda enerji düşüklüğü, vücutta sürekli bir yorgunluk ve devamında da hareket isteksizliği. Hani bunun devamı çok uzun hikayeleri var. Fakat önemli olan endorfin üretmek için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Önce güçlü nefes alacaksın. O burnunun içindeki o minicik sisteme uyarı göndereceksin. Bir önceki videoda endorfin tetikleyici gıdalardan, yemeklerden bahsetmiştim. Fakat endorfini eğer tetikleyemezsen saçma ağrılar yaşayabilirsin. Bu sadece ağrı değil tabi, enerji düşüklüğü ve motivasyon eksikliği olarak da karşına çıkar. Onun için ne yapıyoruz? Derin nefes al. Hani canını sıkan birilerim var. Onlara öfkelenmiş gibi sadece burnundan nefesi büyük al. O burnunun içerisinde sinüslerdeki ve hipofiz bezindeki tüm kanalları aç. Derin ve büyük nefes al. Bir şeylerin iyi olduğunu fark edeceksin. Burada minik bir detay, kendimle ilgili ayrıntı. Ben sabahları soğuk duş alıyorum. Şimdi soğuk duş alırken aniden tüm vücudunu soğuk altına sokarsan başka bir travmaya girer. O zaman ne yapıyoruz? Önce ayaklarımı soğuk suyla ıslatıyorum. Birkaç saniye sonra dizlerimi yavaş vücudumu alıştırıyorum yani. Bunun sonucunda beyin ne yapıyor? Diyor ki bir terslik var. Ya bataklığa düştük ya da gölde boğuluyoruz. Önce diyor vücuda endorfin salgılayalım. Bir şeylerin yoluna girmesi için harekete ihtiyaç var. Beyin onun için sinir sistemine uyarıcı endorfin gönderiyor. Onun devamında da her şey normal hissediliyor. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. O yorumlar bana enerji veriyor. Endorfin salınımını dolaylı yoldan destekliyor. Multiple skleroz hastalarındaki en bariz durum dopamin eksikliği. Yorumlarınız bende dopamin üretiyor. Minicik. Yani bir satır yazsanız yeter. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.